2024 yılı sizler için nasıldı? Bu soruya iyiydi veya kötüydü demek belki kolay. Ama asıl önemli soru şu. 2024 yılı sizler için ne kadar verimli geçti? Belki yıl boyunca harika başarılar elde ettiniz. Hedeflerinize bir bir tiklerinizi attınız ya da zamanın nasıl gelip geçtiğini fark etmediniz. Şimdi bir durup düşünme zamanı. 2024 yılı gerçekten de istediğiniz gibi geçti mi? Eğer bu soruya kesin bir evet cevabı veremiyorsanız belki de bunun sebebi net hedeflerinizin olmamasıydı. Ya da daha da kötüsü hiç hedef koymadınız. Şimdi hedef koymayan arkadaşlar bir köşede dursun. Onların kulağını birazdan çekeceğiz. Ama net hedefler derken neyden kastediyoruz? İşte bu yıl çok kitap okuyacağım. Kendimi çok fazla geliştireceğim. İşte şunu yapacağım, işte bunu yapacağım. Tamam, harika. Ne zaman başlıyoruz? Bir kontrol listemiz var mı? Kısa ve uzun alt hedefler neler? Kullandığımız stratejiler var mı? Koca bir yıl boyunca bunları nasıl devam ettiriyoruz? Bu hedefler sadece burada mı kalıyor yoksa onları yazıp çizip bir karalıyor muyuz? Şimdi bakın, sizlere bilimsel bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını getirdim. Bu çalışmaya katılan kişileri 5 gruba bölüyorlar. Birinci grup bizim kulaklarını çekeceğimiz ekipten oluşuyor. Hedefleri tam net olmayan, yazmayan bireyler. İkinci grup hedeflerini yazıya dökmüş ama herhangi bir eylem planı olmayanlar. Üçüncü grup hedeflerini yazmış ve bu hedeflere yönelik somut eylem adımları planlamış olanlar. Dördüncü grup, üçüncü grubun aynısını yapmış ve bunları arkadaşlarına anlatarak sosyal bir sorumluluk haline getirmiş. Beşinci grup, dördüncü grubun aynısını yapıp üzerine de hesap vermek adına düzenli aralıklarla sosyal çevresine ya da denetleyici birisine ilerleyişi hakkında raporlar vermiş. Sonuçlara göre birinci grubun ortalama başarı puanı 4,28 iken 5. grubumuzun ortalama başarı puanı neredeyse 2 katı. Yani sadece hedef koymayıp o hedefleri yazmak, adım adım planlamak, yeri geldiğinde değerlendirmek ve raporlar vermek başarıya ulaşmada kritik bir rol oynuyor. İşte ben bunları 2024 yılı için kendi hedeflerimde uyguladım. Sizlerle birazdan taslağımı paylaşacağım. Ama öncelikle şuradan bir başlayalım. Bu hedefler için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? 3 tane başlığımız var ve bunlar çok önemli. Dikkatli dinleyin. Çünkü mantığını anlamanız lazım. 1. Genel hayat hedefiyle uyumlu olacak. Rastgele bir hedef seçmek sizi kısa sürede tatminsiz bırakabiliyor. Çünkü yanlış bir hedef sizin motivasyonunuzu düşürüyor. Ve motivasyon da düşünce haliyle hedeflerden kopuyoruz. Şimdi bizler bu noktada kendi değerlerimize, tutkularımıza ve yaşam amaçlarımıza göre yıllık hedefler belirlemeliyiz. Şimdi bu cepte. Gelelim ikincisine. Kısa ve uzun vadeli hedeflerin dengesi. Bir hedef belirledikten sonra öncelikle onu somut adımlara ayırmamız lazım. Bu noktada özellikle kısa ve uzun vadeli hedefler arasında bir denge olması önemli. Mesela kitap örneğinden gidelim. Bu yıl kitap okumak bizim hedeflerimizden olsun. Öncelikle hedefimizi somutlaştırmamız lazım. Bu noktada ulaşılabilir olması çok önemli. Mesela 1000 kitap okumak zor olabilir ama yılda 12 kitap okunabilir. O halde benim kısa vadeli hedefim ne oluyor? Yılda 12 aydan her ay bir kitap okumalıyım. Kitabın ortalama sayfa sayısı 300 dersek günde 10 sayfa okumam lazım. Bakın şimdi kısa ve uzun vadeli hedefler arasında bir denge oluştu. Ben şimdi günde, haftada ve ayda ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ama bu noktada da biraz esnek olmayı öğrenmeniz lazım. Örneğin dün 10 sayfa okuyamadıysanız bugün ekstra bir 10 sayfa daha okuyarak o açığı kapatmanız lazım. Gelelim sonuncu ve en önemlisine. Hedeflere ulaşma stratejileri. Şimdi bakın bu kısım çok önemli. O yüzden daha da dikkatli dinleyin. Şimdi size bir sorum var. Yıllık hedefler konusunda en çok zorlandığınız yer neresi? Sürdürülebilir olmaması değil mi? Şimdi kendinizden bir düşünün. İlk ay başlıyorsunuz, her şey harika. İkinci ay yerlerdeyiz. Üçüncü ay hadi tekrar başladık diyelim. Dördüncü ay hedefleri tamamen unutuyoruz. Haliyle de süreklilik olmayınca o başarıdan uzaklaşmaya başlıyoruz. Bu noktada bizim dikkat edeceğimiz 6 tane taktik var. Bakın, çok önemliler. Burayı dikkatle dinleyin. 1. Haftalık program. Üzgünüm ama bizlerin haftalık bir programı olması gerekiyor. Örneğin benim kadar manyak değilseniz önümüzdeki hafta pazar gününde saat 4'te ne yapacağınız belli olmasa bile bugün hangi çalışmaları yapacaksınız? Az buçuk kağıt üzerinde bir hafta önceden hazır olması lazım. Bu kesinlikle şart. Çünkü şöyle oluyor. Eğer bir hafta önceden bazı şeyler belliyse kendinizi o hafta boyunca ona göre ayarlıyorsunuz. Ve haliyle de hedeflerinize giderken çalışmanız gerekiyor. Ve programsız çalıştığınızda sizin çalışmalarınız böyle olurken haftalık bir programla çalışırken sizin çalışmalarınız bu hale geliyor. Şimdi geldik haftalık programdan sonra en önemli ikinci taktiğe.
Sabah ve akşam değerlendirmeleri yapacaksınız. Haftalık programınız hazır değil. Sabah kalktınız. Şimdi ben bugün ne yapacağım? Şimdi öğleden önce bunları bitirmem lazım. Bir de bugün beklenmedik bir iş çıktı. Şimdi onu da programıma almam lazım. Şimdi akşamda uyumadan önce bak bunları yapmam gerekiyormuş. Ama şimdi ben bu işten sonra belki biraz yorgun hissedebilirim. Ben bence bunları şu saate alayım. Sonrasında da işte şunu şuraya alabilirim tarzında böyle esnek olarak sabahtan gününüzü planlıyorsunuz. Aslında o günümüzü saatleri ayırarak time blocking tekniğini uyguluyoruz. Veya az buçuk yarın ne yapacağınız belliyse benim yaptığım gibi bir gece önceden de bunu yapabilirsiniz. Peki akşam değerlendirmeleri ne? Günüm nasıl geçti? Hangi hedefleri tamamladım? Bunu yapamama sebebim neydi? Bu hafta başka bir yere koyabilir miyim? Bak şu hedefi çok iyi yaptım. İşte aferin bana gibi böyle kendinizle konuşarak değerlendirmeler yapacaksınız. Şimdi geldik üçüncüye. Haftalık değerlendirmeleri. Nasıl günlük sabah ve akşam çalışmamızı değerlendiriyoruz? Aynı mantık. Haftalık olarak da çalışmamız nasıldı? Neler yapıldı? Neyde zorlandım? Bu önümüzdeki hafta beni ne bekliyor? Yeni haftanın programı gibi kendinizi değerlendirerek iyi olduğunuz noktalarda kendinizi pekiştirip yanlış yaptığınız noktalarda da ufak bir kulağınıza çekmeniz lazım. Şimdi geldik dördüncüsüne. Aylık değerlendirme. Aynı mantık ama daha kapsamlı bir değerlendirme yapıyoruz. Burada yıllık hedeflerimizi göz önüne alarak ilerlememizi nasıl görmemiz lazım? Bu geçtiğimiz ay ben neler yaptım? Neler tamamlandı? Nasıldı? Neyi doğru neyi yanlış yaptım? Bu önümüzdeki ay nasıl daha iyi yapabilirim? Bu yeni ayda beni neler bekliyor? Hani böyle genel tabloda gidişatımız nasıl onu bir ele alarak kendimizi değerlendiriyoruz. Şimdi geldik son iki taktiğe. Bakın bu kısım çok önemli. Şimdi bu ilk dördünü yapanlar çok rahat buraya gelebilirler. Ama üzerine bu iki taktiği daha uygulayanlar kendini burada bulabilirler. 5. Revizyon. 6 ay geçti. Yılı yarıladık. Genellikle ne olur? Listemizde böyle hiç dokunmadığımız bazı hedeflerimiz vardır. Şimdi ya yanlış bir hedef seçimi ya da yapılan yanlış kısa ve uzun vadeli somut adımlar sebebiyle belli bir başarı bunlarda kaydedemeyiz. İşte tam olarak bizler bu noktada ilk 6 ay bitince gidişatımıza bakarak revizyon yapıyoruz. Yapılmayan veya ilerleme kaydedilmeyen bir hedef varsa onu direkt çıkartıyoruz. Yerine yeni bir hedef ekleyebilirsiniz veya elinizdeki başarılı hedeflere yoğunlaşabilirsiniz. Şimdi gelelim benim en çok sevdiğim ve sizin de çok seveceğiniz son taktiğe. Ödül. Kendinize aylık olarak, genellikle ay sonlarında çünkü belli bir çalışma tamamlanır, ödül vereceksiniz. İstediğiniz herhangi bir şey olabilir. Fark etmez. Ama siz vereceksiniz. Örneğin mezuna kalıp üniversite sınavına hazırlandığım zamanlar bir hafta boyunca durmaksızın çok çalışıyordum. Sabahları 5'te kalkar, tarlaya gider dedemin ineklerini alır, ağla getirir, sonra sağma işlemleri bitince eve gider, saat 5'e kadar ders çalışırdım. Sonra ikindin tekrar ağla gider, sağma işlemlerinden sonra inekleri tarlaya götürürdüm. Eve geçtikten sonra da uyuyasıya kadar geceleri ders çalışırdım. Sonra ertesi sabah yine kalkar, aynı programı tekrarlardım. Haliyle benim için ödül olmazsa olmazdı. Bunu hak ettiğimi düşünürdüm. Ve ödülüm neydi biliyor musunuz? İlçe merkezine gidip 5 TL'ye bir sürü DVD film alıyordum. Ve sabahtan akşama kadar sadece o gün film izliyordum. Çok keyif aldığım bir şeydi. İşte sizler de keyif aldığınız bir şeyi kendinize ödül olarak vereceksiniz. Peki anlatıyorsun Hüseyin de bunları yaptığımızda ne oluyor? Hani dedik ya bilimsel rapor sonucunda çıkan sonuca göre adım adım planlayıp bunları değerlendirip raporlar vermek sizi 2 kat başarıya ulaştırıyor. İşte tam olarak bunu kendi kendinize yapıyorsunuz. Şimdi geldik ücretsiz taslağımıza. Konuştuğumuz her şey burada var. Örneğin 6 tane taktik hemen elinizin altında ve en güzel kısmı 2025 takviminde bunlar işaretli. Örneğin her pazar günü geçen haftayı değerlendirmeniz için bir not düştüm. Veya bir önceki ayı genel değerlendirme yapacağınız günleri belirttim. Üstelik her ay kendinize bir ödül vermeyi unutmayın diye de not tuttum. 6 ay sonra ise genel bir değerlendirme yapıp revizyon yapacağınız günü de işaretledim. Bu takvime her gün tik atarak ilerleyebilirsiniz. Ve 28 Aralık 2025 Pazar günü yeni yılı değerlendirme videosunu izlemeniz için de bir not düştüm. Peki bunlar ne? Son 2 yıldır kendimde uyguladığım çok yönlü gelişme politikasını bu taslağa ekledim. Hedeflerinizi
Beynimizin üzerinde 4 tane alan var. Bu alanlar hemen hemen her yönümüzü kapsayan alanlar. İstediğiniz herhangi bir yıllık hedef koyun, fark etmez. Ama bu 4 alandan en az bir tane kendiniz için hedefiniz olacak. Kendinizi çok yönlü geliştirmek zorundasınız. Bu taslak açıklamalar kısmında İngilizce ve Türkçe olarak ücretsiz olarak yer alıyor. Bunu indirip odanıza asabilir ve her gün tik atarak ilerleyebilirsiniz. İsterseniz bu taslağı sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla veya öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Ve başarının reçetesini anlattığım bu videomu da kesinlikle izleyin. Çünkü orada işinize yarayacak harika 15 tane teknik var. Ve oradaki taslağı da 2025 yılı için güncelledim. Açıklamalarda videonun linki var. Unutmayın. Başarı her gün atılan küçük adımlarla gelir. 2024 yılının nasıl geçtiği sorusuna verdiğin cevabı değiştirmek senin elinde. Ben bu soruyu bir sene sonra tekrar soracağım. O yüzden harekete geçip kendiniz için bir şey yapın. Görüşmek üzere.